Zihniniz şu an kaç sekmeyle açık? İş, telefon, geçmiş, gelecek. Hepsi aynı anda bağırıyor değil mi? 2500 yıl önce bir Çinli bilge tam bu kalabalığa tek bir çözüm bıraktı. Hiçbir şey yapmadan her şeyi yapmak. Bu videonun sonunda zihnindeki o gürültüyü susturacak. Gerçek bir Taocu teknikle sakinliğe adım adım nasıl döneceğini öğreneceksin. Peki hiç düşündün mü neden en çok boş olduğun anlarda en iyi fikirler gelir? Cevap, Taoizmin kalbinde yatan tek bir kelimede saklı. Wu Wei. Wu Wei, yapmamak değil, akışa direnmeden doğal olanla hareket etmek demektir. Bir araştırmaya göre ortalama insan zihni günde 6000'den fazla düşünceyle boğuşuyor. Bunların büyük kısmı geçmişe pişmanlık, geleceğe kaygı. Şimdiki ana neredeyse hiç yer kalmıyor. Taocu bilge Lao Tzu, Tao Te Ching adlı eserinde bunun tam tersini öneriyordu. Zihni bir vadi gibi boş tutmak. Boş vadi, her sesi yankılar ama hiçbirine tutunmaz. İşte kalabalık bir zihnin çözümü tam da bu. Bunu anlamak için Zhuangzi'nin anlattığı bir hikayeye gidelim. Bir marangoz, dev ve çarpık bir ağacın yanından geçer. Bu ağaç işe yaramaz der, eğri, kullanılamaz. Ama ağaç tam da işe yaramadığı için kesilmemiş, yüzlerce yıl ayakta kalmış, gölgesinde nesiller dinlenmiş. Zhuangzi'nin mesajı nettir, her şeyin faydalı olması gerekmiyor. Bazen amaçsız kalmak en büyük korumadır. Peki modern hayatımızda neden sürekli faydalı, üretken, verimli olmaya çalışıyoruz? Çünkü zihnimize kalabalığı biz dolduruyoruz. Her bildirim, her karşılaştırma, her yetişmen gerek düşüncesi. Taoizm bize tam tersini söylüyor. Bırak, akışına bıraksın. Buna ziran denir, kendiliğinden olan. Su, dünyanın en yumuşak maddesidir ama zamanla en sert taşı bile deler. Lao Tzu bu yüzden suyu örnek gösterir. Direnmez ama her şeyi aşar. Kalabalık bir zihin, taş gibi direnen zihindir. Sakin bir zihin, su gibi akan zihindir. Peki bunu pratikte nasıl yapacaksın? İşte Taoizmin 3 temel tekniği. Birinci teknik, Zhuowang, yani oturarak unutmak. Bu, meditasyonun Taocu versiyonudur. Amaç düşünceyi bastırmak değil, düşüncenin kendiliğinden geçmesine izin vermektir. Sabah 5 dakika, hiçbir şey yapmadan otur. Düşünce gelir, izle, gitmesine izin ver. Tutma. Bunu düzenli yapanlar, zihinlerindeki arka plan gürültüsünün haftalar içinde azaldığını bildiriyor. İkinci teknik, Pu, yani işlenmemiş odun. Pu, karmaşıklaşmadan önceki halin saflığıdır. Çocukken nasıl sadece anda yaşadığını hatırlıyor musun? Taoizm, o saf haline dönmeni ister. Her şeyi etiketlemeden, yargılamadan, olduğu gibi görmeni. Bunun için günde birkaç kez kendine sor. Şu an gerçekten neyi hissediyorum, isim vermeden. Peki ya stres anında zihnin tamamen kilitlendiğinde ne yapacaksın? İşte burada 3. teknik devreye giriyor. Wu Wei pratiği, yani zorlamayı bırakmak. Bir sorunla karşılaştığında ilk dürtümüz zorlamaktır. Ama Taoizm der ki, bazen en güçlü hareket, hareket etmemektir. Nehir kayaya çarpınca durmaz, etrafından dolanır. Sen de zorlanan bir düşünceyle karşılaşınca etrafından dolan. İlginçtir, modern nörobilim bile bunu doğruluyor. Aşırı zorlama, prefrontal korteksi yoruyor ve karar kalitesini düşürüyor. Yani 2500 yıllık bir felsefe aslında beynimizin çalışma şekliyle birebir örtüşüyor. Taoizm bunu bilmiyordu ama sezgisel olarak doğru cevabı bulmuştu. Bırak, direnme, akışına izin ver. Şimdi bunu günlük hayatına nasıl taşıyacağını konuşalım. Sabah uyandığında telefona uzanmadan önce 3 derin nefes al. Bu, Zhuowang'ın mini bir versiyonudur. Gün içinde bir karara zorlanıyorsan hemen cevap verme. Su gibi bekle de çözüm kendiliğinden gelsin. Akşam, gününü değerlendirirken kendine sor. Bugün nerede direndim, nerede aktım? Peki bu felsefe sadece kişisel sakinlik için mi? Yoksa ilişkilerimizde de işe yarıyor mu? Taoizm, ilişkilerde de aynı ilkeyi önerir. Karşındakini değiştirmeye çalışma, ona alan tanı. Tıpkı bir ağacın büyümesine karışmadığın gibi,
insanların da kendi hızında büyümesine izin ver. Bu, ilgisizlik değil, güven duymaktır. Doğanın kendi düzenine güvendiğin gibi. Taocu ustalar, en iyi lider, varlığı hissedilmeyen liderdir der. Çünkü gerçek etki, gösterişte değil, doğru zamanda doğru yerde olmakta saklıdır. Bunu kendi zihnine uygula. En iyi düşüncelerin, zorlamadığın anlarda gelir değil mi? Şimdi öğrendiklerimizi birleştirelim. Kalabalık bir zihin, dolu bir vadi gibidir. Sakin bir zihin, boş ve yankılanan bir vadi. Wu Wei, zorlamadan hareket etmektir. Pu, saf ve etiketsiz farkındalıktır. Ziran, kendiliğinden akışa güvenmektir. Bugün sana küçük bir görev vereceğim. Önümüzdeki 24 saat boyunca bir kararı zorlamadan önce 3 saniye bekle. Sadece 3 saniye. Bu küçük boşluk, zihnindeki kalabalığın arasına ilk çatlağı açacak. Unutma, Lao Tzu şunu söylemişti. Doğa acele etmez, yine de her şey tamamlanır. Senin zihnin de acele etmeden kendi doğal ritmine dönebilir. Bu bir gecede olmayacak ama her bırakma anı seni o sakinliğe bir adım daha yaklaştıracak. Belki bugün zihnin hala kalabalık. Ama artık elinde 2500 yıllık bir pusula var. Wu Wei'yi hatırla, Pu'yu hatırla, suyun sertliği nasıl aştığını hatırla. Bu videoyu izleyerek attığın adım zaten senin ilk akışın oldu. Eğer bu içerik sana dokunduysa beğen, kanala abone ol. Çünkü zihnini sakinleştirecek çok daha fazla yol var.